geçmişine 1950'lere gidiyoruz. Böyle romanların olduğu yerlere benzettim ben. Thank you. Oha. Şu binanın tamamı Ne ikisi ya, bu kaç ki? böyle şehre gezdire gezdire buraya kadar geliyorlar. Senin başta dediğin yer bura mıydı? Evet. Ah, bacaklarım acıdı. Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı olarak geçiyor. Türk bayrağı da görüyorsunuz dalgalanıyor. Bakın burası da Türk şehitliği şu an sol tarafta. Biz de Türk'üz dedik. Brother Aa, country. kardeş ülke falan dedi. Burada bir yazı yazmışlar. Diyor ki, bizler sizlerin yarını için bizim bugünümüzü feda ettik. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde sizlerle Busan'ın, daha doğrusu Güney Kore'nin geçmişine 1950'lere gidiyoruz. Bir an şunu şey sandım. Apple Pencil. Apple, aynen Apple Pen sandım. Kalem düşmüştü yere. 1950'lerde biliyorsunuz Güney Kore çok büyük bir savaş verdi Kuzey Kore ile. Ve Türkiye'de olmak üzere birçok Birleşmiş Milletler ülkesi Kore'ye destek oldu. Bugün sizlerle bu savaştan kalan bölgeleri gezeceğiz. Bugünkü ilk durağımız burada Kültür Köyü diye bir köy var. Orası olacak. Yaklaşık bir 1 kilometrelik yolumuz var. Yol çok dik. Yol dik çünkü bu Kültür Köyü daha yapılmış durumda. O yüzden böyle zorlu, meşakkatli bir yolculuk bizi bekliyor bu bölümde. Normalde Kore'nin her yerinde böyle yüksek yüksek yapılı binalar var. Ama bu bölge biraz daha böyle birkaç katlı binaların olduğu bir bölge. Geceken, yani tabiri caizse tam bir gecekondu mahallesi aslında. Onda bu acı dolu tarihinden dolayı. Ben de ne olay dramatize ettim he. Böyle romanların olduğu yerlere benzettim ben. Ben İstanbul'da hani Balat vardı ya. Bu Cennet Mahallesi'nin falan çekildiği yer. Evet evet. Tam orayı- olarak öyle bir yere benzettim etrafı. Bence de. Allah aşkına merdiveni bir göster. Yakıyor. O kadar dik ki. Gördüğüm en dik merdiven olabilir. Etraf çok tatlı duruyor ya. Burada her yerde şu olay benim çok garibime gitti. Eve bir sipariş oluşturduğunuzda şu şekilde kutuları getirip evinizin önüne koyuyorlar. Zile mile basmıyorlar. Bilmiyorum özellikle mi basmıyorlar. Yoksa Belki de politikaları mı böyle? basıyorlardır ya. Olabilir. Ama bu şekilde kutuları getirip koyuyorlar. Thank you. Thank you. Thank you. Herkes bunlardan veriyor. Niye veriyor bilmiyorum. Şeker. Bugün özel bir gün mü? Hiçbir fikrim yok. Oo, ginger diyor. Vesile Şeker. çok sever. Türkçesini unuttum ya. Zencefil miydi? Zencefil. O kargo olayında da getiriyorlar, kapına koyuyorlar, sonra alıyorsun paketini. Şeker Boş çok paketini güzel. oraya kapının önüne geri koyuyorsun. Sonrasında geri alıyorlar muhtemelen. Şeker efsane. Oha şeker, bayıldım. Ablayı bul bir daha iste. Şekerde böyle tatlıdan bir acılık da var bu arada. Tamam işte, Şekerde bile zencefili. acılık var ya. Zencefilin acılı. Çok Ama güzel. işte bilmiyorum, boğazımı hafiften yaktı benim yani. Ya işte bu sağlıklı şekerler. Karanfil, hani böyle karanfil ısırısında ağzında bir acı tat oluşur ya. Şu an boğazımda öyle bir acılık var şu an, yakıyor Ya boğazımı. ben zencefile bayılıyorum. Ve burada yemeklere falan katıyorlar. Ben Asya'dan sonra zencefil hayatıma müthiş girdi ya. Zencefilli pişi yedik, zencefilli ekmek yedik, zencefilli dondurma yedik. Hepsi çok Zencefilli güzeldi. pişi de. Hayır o şeyliydi. Cuman'la karıştırıyorsun sen. He dur, Karanfilli. karıştırdım. Aman! Tarçınla. Tarçınla. Zencefilli neler yedik? Yemek patates yemeği Tarçını yedik. da çok fazla yerde kullanıyorlar ve çok güzel oluyor. Balıkta çok güzel oluyor zencefil. Zencefil mi, tarçın Evet, mı? zencefil. Hatlar karıştı. Tarçın tatlılara yakışıyor. Zencefili nerede kullanırsın mesela Türkiye'ye döndüğünde şu anda? Patates yemeğinde, balık yemeğinde ve zencefilli şey yapmayı düşünüyorum. Turşu. Ha. Çok iyiydi turşusu ya. Deneyin. Sürekli bir merdiven çıkıyoruz. Zirveye 500-600 metremiz var daha. Şu an buralarda yine bu kültürel köy içindedir diye düşünüyorum, bu çıktığımız yol boyuncaki gördüğümüz evler. Busan'ı çok sevdim açıkçası. Hani Seul'de bulunduk, Daegu'da bulunduk. Ondan sonra Jeju Adası'nda bulunduk. Bir yerde yaşamak isteseydim
Kore bölgesinde Büsan olurdu. kesinlikle Busan olurdu. Yapacak çok güzel şeyler var. İkincisi de Jeju olurdu. Üçüncüsü Seul olurdu. Ya Jeju çok nemli. Burada Çok nemli güzel ya. ama çok... Ve keşke ilk başta da Busan'a gelip böyle burada daha çok zaman geçirseydik diye bir pişmanlık duyduk. Hava soğuyor burada her geçen gün. O yüzden maalesef böyle bir hafta içinde falan buradan çıkmamız gerekiyor. Aşkım böyle geleceğimizi bilseydim yürümek istemezdim. Niye, güzel değil miydi? Yorucuydu ya. Oha. Şu binanın tamamı otopark mı? P yazmışlar oraya bak. Hani? Dik. Ha, değildir ya. Bilmiyorum. Aşkım nasıl dönecek araba oradan? Dönmez zaten, asansörle yukarı çıkaracak, bırakacak, sonra geri indirecek. Öyle olabilir. Evet, bilgi zamanı. En baştan alıyorum. 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore'ye savaş ilan ediyor ve bir anda böyle topla tüfekle dalıp Güney Kore'nin birçok bölgesini ele geçiriyor. Seul, Meul hepsi gidiyor, böyle büyük şehirler. Busan kalıyor. Bu bölgelerden kaçan mülteciler buraya gelip sığınıyorlar Busan'a. Busan'da da ne yapacağız diye düşünürlerken bu Gamcheon bölgesine geliyorlar ve buraya dağlara böyle düzensiz bir şekilde boş bulduğu araziye evler yapıp küçük küçük evlerde idare ediyorlar bu savaş süresi boyunca. Savaş bittikten sonra da burada bu yapılar tabii ki yerini koruyor, yok etmiyorlar. Ardından da kötü ve düzensiz gözüktüğü için devlet buraya bir el atmak istiyor ve 2009 yılında bu Kültür Köyü projesi adı altında buradaki evleri boyayıp böyle biraz daha Güzelleştiriyorlar sokakları. burayı yaparlarken de sanatçılar, öğrenciler, bu bölgede yaşayan yerel halkla birlikte çalışaraktan yapmışlar bölgeyi. Boyamışlar, renklendirmişler. Bugünkü önemi de işte o geçmişteki zorlukları hem bir yandan gösterirken bir yandan da böyle turistik bir köşe haline gelmiş. Şu anda ileride bir yerde Küçük Prens heykeli varmış bir de burada. Biz şimdi o noktaya gitmeye çalışıyoruz. Burada en güzel manzara oradan gözüküyormuş. Şu an buraya aynı zamanda doğru çıkmıyormuşuz gibi hissettim ben aşkım ya. Buraya Lego Sen bir Köyü çık falan gel, da doğruysa diyorlar. ben de Bu geleyim. küçük küçük binaların renkli farklı renklerde yan yana koyulmasından dolayı. Efendim? Sen bir çık gel doğruysa ben de geleyim. Biz yanlış yapmayız kardeş. Genelde öyle dediğimde hep yanlış oluyor ama Bak neyse. bakayım orada. Doğru mu? Yani haritada doğru gibi gözüküyor ama emin olamadım. Neresi doğru? Gel. Yo, doğru gösteriyor abi ya. Bu nasıl yolculuk ya? Yaya yollar tabii ki farklı ama yollar bile yol değil ya baktığında. Ufaktan toprak kaymaları olmuş bak şuralarda hep. Taşla betonun arası açılmış. 2 dakika otur bir. Yol düzeldi ama karıcığım. Ha çok yoruldum. Oturuyoruz o zaman, biraz dinleniyoruz. Molanın öncesinde size ufak bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz küçük destekler bizim için çok önemli. Şimdiden destek olan herkese de teşekkür ederiz ve moladan sonra görüşürüz. O Kültür Köyü bölgesinin tam böyle merkezi konumunda bir yere geldik. Yol boyunca her yer böyle daptardı. Ama burada bir anda o sanki böyle şehrin sadece belli bir noktasını daha çok fotoğraf hazırlayıp diğer bölgeleri biraz geçiştirerek yapmışlar gibi. Şimdi Küçük Prens'i bulma zamanı. Normalde gelecek olsanız da bu otobüsler sizi buraya kadar getiriyor. Biz mallık yapıp çıktık. Gamcheon Kültür Köyü 10 metre ileride diyor. Şu an biz bayağı 4 kilometre falan yürüdük. 2 kilometre yürüdüm. Ya ne ikisi ya, bu kaç ki? Yani şimdi o yolu çıkmasaydın gerçekten böyle o eski evleri, şeyleri deneyimleyemeyecektin. Burada ne? Hani hepsi süslü püslü evler. Makyaj yapıp çıkarmışlar. Olsun. Sen orada gerçek tarihi gördün. Aynen. Gerçekten geçmişi yaşadın. Ha, seramik magnet diyor. Gel bir bakalım mı? Bakalım. Çok güzelmiş bunlar ha. Sence? Bak, Küçük Prens'in şeyini de koymuşlar yukarıya. Evet. Ben sevmiyorum Küçük Prens ya. Oha, magnetin tanesi 5000'miş Vesile. Baksana bunlar da çok güzel. $3,5 falan yapıyor. Bunlar ne kadar? 15.000 aşko. Çok pahalı değil mi? $10 yani 300-400 TL. Değmez Hadi bence. gidelim. Ama gayet güzel de süslemişler şimdi, Allah var. Harbi çok güzel gözüküyor etraf. Asıl işte o sanatçıların, öğrencilerin, yerel halkın çalışıp didinip yaptığı bölgeler buralar. Diğer tarafa da illa destek olmuşlardır ama asıl şey burada. Keramet burada yani. 150 metre yukarıda bu başta da anlattığım Küçük Prens'in olduğu yer var. Burada karıştırıp evlere girenler vardır illa ki. Şurada yukarıda. Bazı yerlere buradan girmeyin diye yazmışlar. Yani
1950'leri düşünsene, adamlar savaştan kaçıp buraya gelmiş. Araba yok. At vardır Zor belki, tabii eşek aşkım. vardır. Çok zor. Ben bir gezmeye yoruluyorum. Baksana, buraya da yorulmasınlar diye otopark koymuşlar işte. Aa, asansör var. Hadi asansörle çık. Spor merkezi diyor, ne alaka? Zaten spor yaparak geldik. Hani? Asansörden mi çıkmamız gerekiyordu? Ben anlamadım bu işi. Küçük Prens bu binanın tepesinde mi acaba? Niye çıktık, niye iniyoruz ya? Çıkalım mı bize? Asansörle çıkacağız aynen. Senin sözünü dinleyeydik. Bu kadar çıkmazdık başta. Ops. Çok yoruldum. Ding ding geldik. Allah'ım ücretsiz ya. Ay. Ücretsiz. Oha, sıraya bakar mısın? Şaka mı? Bu mu Küçük Prens? Duracağız mı sıraya? Sıraya girmeye gerek yok bence. Ben Küçük Prens'le çekinmek için değil, bu noktaya gelmek için hedefim oydu, hedefime ulaştım. Fotoğrafa gerek yok, bizim video kaydımız var. Turla gelirseniz de tur otobüsleri oraya koyuyor, oradan böyle şehri gezdire gezdire buraya kadar geliyorlar. Buranın dışında başka yerlerde de böyle seyir terasları yapmışlar. Burada da bu şekilde Küçük Prens koymalarının sebebi, köyün geçmişi bildiğiniz gibi savaşın, zorlukların, yoksullukların ve göç hikayesinin olduğu bir dönemde oluyor. Küçük Prens de sürekli böyle hani yaşadığı her şey pozitif bakıp geleceğe ümitle baktığı için buraya da bu heykeli koymuşlar. Evrensel olduğu için bu şekilde bu heykeli koymuşlar ve noktamıza geldiğimize göre şimdi ufaktan geri dönüş yolculuğu başlasın mı? Evet, biz de bu sokaklarda ilk gazimizi verdik. Biraz önce elini gösterir misin? Vesile elini kesti. Bayağı büyük yarık oluştu elinde. 3 tane çizik var. Drone uçuralım dedik. Drone'u uçururken Vesile elinde tutarak kaldırdı dar alanda olduğumuz için. Onda da drone'un pervanesi Vesile'nin eline çarptı ve güzel bir hatıra Kıydı bıraktı. elimi. Ve şöyle bir şey oldu. Allah'tan yedek parçalar vardı. Pervane direkt hoşaf oldu birisi. Zedelendi, aerodinamiği bozulur diye de pervaneyi değiştirdik yedek parçalar olunca yanımızda. Öyle bizim için de unutulmaz bir deneyim oldu. Duruma göre hareket ederiz. Belki şimdi devam edelim. Gördüğü her hayvana sarılıyor, seviyor, kokluyor. Koklamıyor ama seviyor. Kedi korkuyor gibi ama. Evet, gözü hasta. Vesile, sizin evde kaç kedi olmuş şimdi? Annengilin evinde. Bilmiyorum. En Sürekli son- onun muhabbet dönüyor. 16 idi bir ara. Ev şeye döndü artık ya. Hayvan barınağına döndü bir tık. Tavuklarımız var, civcivlerimiz de vardı. Tam bir köy evi yani. Bu Ali şekilde. bana köpeği alıştırdı artık. Evet, artık köpek gördü mü daha Köpekleri- çok seviniyor, Evet. daha çok tepki veriyor. Şuraya yazmışlar. Bunu da acaba? Yol yok. He, diyor. senin başta dediğin yer bura mıydı? Evet. Buradan turistler çıkmasın diye, buradan çıkış yok diye işaret koymuşlar. Şurada da exchange makinesi var. Buradan ne kadar para veriyor? 6000 aşkım. 1 dolar 1359 won. Çok düşürüyor ha. Normalde 1 dolar kaç won? Bu makinelerin genelde makası daha açık oluyor. Normalde 1 dolar, ana 1393 won ha. İyiymiş. Şurada da şeyler var. Elbise kiralayabileceğiniz hanbok, buranın yerel kıyafeti Korelilerin. Erkekler bu şekilde giyiniyor genelde. Kızlar da bu şekilde gözüküyor zaten. Ne Buradan kadar tatlı olmuşlar. hepsi. Kiralayabiliyorsunuz 1 Biz saatlik. geçerken hazırlanıyorlardı. 1 saatlik, 3 saatlik böyle bir günlük falan paketleri var. Ama fiyatları çok pahalıydı. Pahalı dedim, bize göre pahalıydı. 2 Bilmiyorum. saatliği 700-800 TL falan. Gitmeden magnet işimizi de hallettik. Otobüse gidiyoruz vakit kaybetmeden. Saat 5'te şey kapanıyormuş. Mezarlık kapanmadan mezarlığa da bir uğramaya çalışacağız. Ne kadar var? Şurada otobüs durağı. Ah, bacaklarım acıdı. Nereden otobüse bineceğiz? Şuradan otobüse bineceğiz. Magnetimizi gördünüz mü, görmediniz mi? Nasıl gözüktü bilmiyorum ama şu şekilde Gamcheon yazılı bir magnet aldık. Hem savaşı, o acıyı, hüznü hem de güzelliği anlattığı için
Sanırım Kore hakkında gördüğümüz en anlamlı ve en güzel magnet de o yüzden bunu tercih ettik. Geldi otobüsümüz. İnşallah yer vardır. Çok dolu ya. İyi yer var bize. 1480 won çekti. Ve şehitliğimize geldik. Bayağı yine burada da tur otobüsleri dolmuş. Karşıda bayrakları görüyor musun? Evet ya. Biz daha öncesinde bir ara bir Seul'de gitmiştik şehitliğe yine. Biz Ama orayı burası sanmıştık. aynen karıştırmışız hatları. Orası Kore şehitliğiymiş. Orası da çok devasa. Orası da devasa ve yine atmosferi böyle o savaşı Bak düşündükçe... tüylerim müken aldım. Aynen öyle. Vesile'nin dediği gibi insanı biraz hüzünlendiriyor. Ve daha 40 dakikamız var kapanmasına. Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı olarak geçiyor. Thank you. Aa, Türkçesi var ha. Vay be. Uzun zamandır böyle Türkçe şeyler görmüyordum. Evet. Şurada bakın ne kadar şehit var veyahut da ne kadar farklı ülkelerden insanlar buraya defnedilmiş onu göstermişler. Şu anda Türkiye'den 462 kişi varmış içeride. İngiltere'den 890. En çok sanırım En son- İngiltere. Sonrasında Türkiye geliyor şehitlik olarak. Ama şöyle bir şey var. Aynen. Türkiye buraya 1950'de işte o Kore Savaşı zamanında yaklaşık 22 bin tane asker gönderiyor. Bunların 1000 tanesi şehit ediliyor ve şehit edilen kişilerin 462 tanesi buraya gömülüyor. Bu savaş süresinde ilk Kore destek istediğinde Türkiye destek gönderiyor. Yaklaşık ne kadar 5000 kişi gönderiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım ben de öyle hatırlıyorum. Yani Türk bayrağı da görüyorsunuz dalgalanıyor orada. Duygulandın mı? Evet. Yani çok gurur verici bir olay. Hem insanların kendi ülkesini savunması hem bizim insanımızın onlara destek vermesi. Burada da bazı şehitlerimiz yatıyor. Başçavuş Bilal Aydemir. 26 Aralık 1950'de vefat etmiş. Allah hepsine rahmet Baksana. eylesin. Bu arada tüm ülkelerin vatandaşları şey olmuyor. Burada gömülü değil. Katılan ülke sayısı. Normalde buraya 16 ülke asker gönderiyor. Onun dışında tıbbi, sıhhi destek verenler de var. Destek olan herkesin bayrağını burada görebiliyoruz. Ama şehit olanlardan sadece 11 ülkenin şehitliği var burada. Yani 11 ülkenin vatandaşı burada yatıyor. Şimdi biz Türkiye'nin olduğu yere gidelim ufaktan. Katılan ülkeler arasında çok farklı ülkeler var ya. Yani farklı dediğim uzaktan yakından bambaşka coğrafyalardan ülkeler var. Ana mezarlık alanı var, orası mı 4 numara? Ha, aynen. Şuradan gösterelim. Ben haritaya bakmayı unuttum. Gösterir misin buraya da? Biz şu an aynen sembolik alandayız. 4 aynen şu aşağısı. Ha bak şu dümdüz sıralı bayraklar. Aynen o bayrakların hizası muhtemelen. Burası sembolik alanmış. Şu an mezar taşlarının şeyleri farklı farklı. Herkesin kendi biraz daha yöresine ait sanırım. Korelilerinki biraz daha bakın dikili taş şeklinde. Şuradan şimdi Türkiye'nin olduğu yere gidiyoruz. İlk defa yurt dışında gittiğimiz bir yerde de bu şekilde Türkçe açıklamalı bir broşür vardı girişte. Bakın burası da Türk şehitliği şu anda. Sol tarafta. Ha, evet. Bayrağı görmek duygulandırıyor ya. Yani bilmiyorum normalde Türkiye'de de şehitlikler var ama burada bu şehitliği görmek beni ekstradan bir duygulandırdı açıkçası. Böyle var ya şurama dizildi. Vesilecim buraya gelir misin? O ne? Gel gör. Ben başladım yine. Ne oldu? Sesin kesildi. Şöyle etrafa bakınca bilmiyorum ben mi öyle hissetmek istiyorum yoksa gerçekten mi öyle? Ama sanki böyle Türklere böyle bir ayrı bir yer vermişler gibi hissettim. Orada yazan yazı falan beni çok duygusallaştırdı açıkçası. Şurada ne yazıyor acaba? Şuradan iç tarafa doğru gidelim. Bir de anma duvarı falan varmış sanırım. Haritada şimdi sırada ne var? Şu anda anıt mezarlık alanındayız. Down su yolu var. Oha. Down su yolu varmış. Adını Birleşik Milletler
mezarlığında yatan en genç 17 kişinin yaşı, yani 17, şehitin isminden almış. Savaş, savaş, savaş. Çok zor. Allah bilmiyorum kimseyi yaşatmasın. Evet, amin. Aynen burası. Yes, yes. Yes, yes. Aşkım tutar mısın? Evet, şunu da tut. Touch this one, right? Okay. Biraz önce abilerin fotoğrafını çektik. Abiler Koreliymiş. Şey dedi, hani nerelisiniz dedi. Biz de Türküz dedik. Brother Aa, country. kardeş ülke falan dedi. Teşekkürler dedi de sonra gittik. Şurası da anıt duvarı. Burada şehit olan kişilerin hepsinin isimleri tek tek yazılmış. Burada da hangi ülkenin hangi sıralamada olduğunu gösteriyor. Türkiye'den toplam 1005 kişi şehit olmuş. 13 ile 17. sıradaymış. Toplamda 40.800 kişinin ismi yazılıymış bu duvarda. 1950'de ya. Hı hı. Kaç yaşında oluyor mesela 1950'li birisi? Aslında yaşayan çok fazla insan var ya. Hani o Ya mesela şu geçen mesela çok yaşlı birisi geçti. Ya belki de hani görmüştür savaşı muhtemelen. 1950 dediğin çok eski bir dönem değil, 75 yıl öncesi. ama işte o savaşa giden de en az bir 20 yaşındaydı. Onu da hesapla. Yani tamam 70 ekle 90. 90 yaşında insan vardır illa burada. Vardır Savaşı yani. gören veya savaşın kalıntılarını gören. Kore özelinde de konuşuyorum, dünya genelinde de. Hala yaşayan çok fazla insan vardır diye düşünüyorum. Şimdi buradan sırayla Avustralya, Belçika diye yazmışlar tek tek. Bizimki Türkiye buradan başlıyor. 1, 2, 3. Toplam 4 tane plaka var Türkiye'ye ait şehitlerin isminin yazıldığı. Cennetin en güzel köşelerindeler. Yani hiçbir insan cidden esir olmamalı ve özgürlüğü elinden alınmamalı. Bu bir toprak parçası olsa bile bazen çok önemli ve çok şey ifade edebiliyor. Burada da aslında biraz bunu deneyimledik. Burada bir yazı yazmışlar. Diyor ki bizler sizlerin yarını için bizim bugünümüzü feda ettik diyor. Bir tane Kore gazisi söylemiş bu sözü de. Şurada gaziler bölümü de varmış. Gaziler bölümünde ne var bilmiyorum da bir de oraya bakalım istersen. Gazi mezarları alanı var. Gazi mezarları nasıl oluyor? Yani gazi olmuş sonrasında mı şehit olmuş? Ama mezarı Çünkü nasıl bizim- oluyor işte? Bizim köyde vardı bir Kore gazisi. Ben onunla röportaj yapmıştım. Acaba onun videosu var mıdır? Nerededir? Sanmıyorum. Merak ettim bak. Savaşta şeyle sorular sormuştum. Vesilegile zamanında ödev miydi senin bu Evet, neydi? ödevimdi. Vay be. Bu bulunduğumuz bölgenin bir de şöyle bir ünvanı var. Dünyada başka hiçbir yerde Birleşmiş Milletler'in şehitliği yok. Birleşmiş Milletler'e ait tek şehitlik Kore'de. Bilinmeyen askerler yoluymuş burası da. İşte o yine ya aslında herkese böyle bir teşekkür babında çok güzel bir anıt alanı yapmışlar yani. Suyla birlikte sen de gidiyorsun ya. Çok güzel hissettiriyor şu Evet. anda. Evet. An itibariyle bölümümüzün burada sonuna geldik. Gelecek bölümde Görüşürüz.